мною принято решение по проведению специальной военной операции. Ruslar tarih boyunca kritik savaşları nasıl kazandı? Bu konuda en büyük yardımcılarının kış mevsimi olduğu söylenir. Sert iklime alışkın olan Rusya, düşmanlarının kara kışla mücadelede başarısız olacağını çoğu zaman biliyordu ve buna yönelik taktikler geliştirdi. İngilizler ise Rusya'nın bu sert müttefikine General Kış adını verdi. Napolyon da General Kış karşısında yenilmiş komutanlardan yalnızca biriydi. 1812 seferindeki büyük hezimeti bir mizah dergisinde General Kış küçük sıskayı alt ediyor sözleriyle alaya alındı. Peki Rusya'nın kesin zaferiyle sonuçlanan bu savaşta neler yaşandı? Fransa'nın ele avuca sığmayan çocuğu Napolyon, yıllardır bitmek bilmeyen İngiltere husumetini pekiştirmek için 1807 yılları civarında kıta ablukasını ortaya attı. Neydi bu kıta ablukası? Şöyle açıklayalım. Yaklaşık 6 yıl boyunca Fransa önderliğindeki devletlerin İngiltere'ye yönelik ticaret ambargosu kıta ablukası olarak tarihe geçti. Rusya, İspanya, İtalya, Hollanda ve Avusturya ablukaya katılan bölgelerdendi. İngiltere de boş durmadı tabii. Bana pazar mı yok diyerek Avrupa dışında yayılmayı hızlandırdı ve o bildiğimiz devasa sömürge imparatorluğunu genişletti. Ayrıca İngiltere'ye koyulan ambargodan sonra kıtada pek çok mal bulunamaz hale geldi ve Rusya bu ablukaya isyan eden ilk devlet oldu. Limanlarını yeniden İngiltere'ye açan Rusya bununla da kalmadı. Bir de üstüne Fransa'dan alınan mallara gümrük koydu. Böylece iki devlet arasında tansiyon giderek yükseldi ve savaşın fitili ateşlendi. Napolyon kendine güveniyordu. Rusya'nın şımarıklık yaptığını ve dersini alması gerektiğini düşünüyordu. Onları dize getirecekti. Ama hayatın gerçekleri hayalleriyle pek de örtüşmedi. Napolyon, çoğunluğu yabancı milletlerden oluşan yaklaşık 680 bin kişilik ordusunu toplayıp yola koyuldu. Niemen Nehri'ni geçtiğinde takvimler 24 Haziran 1812'yi gösteriyordu. Harekata başlamadan hemen önce Ruslara son bir kez barış teklifinde bulunsa da olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine planını devreye soktu. Hemen Rus kontrolü altındaki Polonya topraklarının işgali emrini verdi. Rus birlikleri başlangıçta az bir direnç gösterse de Fransa ordusu hızla ilerlemeye devam ediyordu. Fransa'nın 450 bin asker ve yaklaşık 1150 toptan oluşan birliklerine karşılık Rusya'nın elinde 153 bin Rus, 15 bin Kazak ve 938 toptan oluşan bir ordu vardı. Napolyon'un kaybedecek vakti yoktu. Hızla Vilnius'a doğru hareket etti. Ama koşullar pek de kolay değildi. Piyadeleri önce ağır yağmura, sonra da bunaltıcı sıcaklara maruz kaldı. Zor şartlar ve birkaç küçük çatışmanın ardından Fransızlar 28 Haziran'da Vilnius'a girdi. Litvanya'da erzak bulunması, toprakların ormanlı ve tarımdan yoksun olması nedeniyle zordu. Bölgeden edinilen erzak, Polonya'dan gelenden daha azdı. 2 günlük cebri yürüyüş durumu daha da kötüleştirmişti. Napolyon bu süreçte ardında 10 bin ölü at bıraktı. Bu atlar acil ihtiyaçları olan orduya ikmalde bulunmak için çok önemliydi. Ama Napolyon umudunu kesmiyordu. Çünkü Çar Alexander'ın barış talebinde bulunacağından emindi. Fakat yanıldı. Fransız ordusu ilerledikçe Rus ordusunu yakıp yıkma politikasının kötüleştirdiği ciddi erzak sorunları baş gösterdi. Keşke bununla sınırlı kalsaydı. Kış yaklaşıyordu ve Fransız askerleri Rus askerlerinin dayanıklı olduğu o sert soğuk karşısında şok olacaklardı. Bu duruma hiç alışkın değillerdi ve soğuklar arttıkça hastalıklar, sıkıntılar gitgide daha da artmaya başladı. Yine de Napolyon'un durmaya niyeti yoktu. Rusya'ya diş göstermeyi kafaya takmıştı bir kere. 7 Eylül 1812'de meydana gelen Borodino Muharebesi, Napolyon'un Rusya seferi boyunca görülen en kanlı muharebe oldu. Gün boyu süren çatışmalar ve topçu salvoları sonucunda Fransız kayıpları 30 bin kişiyken Rus kayıpları 45 bin dolayındaydı. Savaş alanında karşı tarafın ateşi sonucu kullanılamaz duruma gelen top sayısı yönünden de Rus ordusu çok daha ağır kayıplara uğradı. Napolyon askerlerinin 1/3'ünü kaybetmişti. Rus ordusunun kaybı daha fazla olsa da savaşın Rus topraklarında yer alması ve nüfusun fazlalığı nedeniyle bu kayıpların yeri doldurulabiliyordu. Sonunda Napolyon amacına ulaşıp 14 Eylül günü Moskova'ya girdi. Ama hiç de beklediği gibi büyük zaferinin tadını çıkaramıyordu. Çünkü büyük umutlarla girdiği Moskova'da korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Her yer cayır cayır yanıyordu.
İçeriye doğru çekilerek taktik uygulayan Ruslar, Fransızları sert soğukla karşı karşıya bırakmakla kalmamış, ortalığı da talan etmişlerdi. Ayrıca Napolyon, bir savaş geleneği olarak şehrin girişinde heyet tarafından karşılanmayı beklemişti ama bu da olmadı. Büyük hayal kırıklığı içindeydi. Bu sırada bazı Rus generaller hapishanelerden mahkumları salıyor, çarşı ve pazar yerlerinin ateşe verilmesi için emirler yağdırıyordu. Yani Fransızlara Moskova'da rahat vermeyeceklerdi. Ruslara bu konuda General Kış da yardımcı oluyordu. Zaten halkın gerilla saldırıları, yangınlar ve çatışmalarla uğraşan Fransız askerleri dayanıklı ve alışkın olmadıkları soğuklar artmaya başladıkça gitgide huzursuzlanıyorlardı. Bu şartlar altında Napolyon yaklaşık 35 gün Moskova'da bekledi. İkmal yetersizliği, General Kış'ın soğuğu ve henüz yok edilememiş Rus güçlerinin etkisiyle aslında bir zafer kazanmadığını anlamaya başladı. Kaderin cilvesine bakın ki işgal ettiği toprakların çarına 3 kez barış teklif etmek zorunda kaldı. Ama her defasında reddedildi. Bu süreçte atlar, yem veya ot bulunamaması nedeniyle zayıfladı. Tamamına yakını ya açlıktan öldü ya da askerler tarafından öldürüldü. Böylece süvari yayan gitmek zorunda kaldı. Toplar ve arabalar terk edildi. Kaybedilen çoğu topun yerine 1813'te yenisi koyulsa da arabaların ve eğitimli atların kaybı seferin kalanı boyunca Napolyon'un gücünü kırdı. Soğuk, açlık ve hastalık yüzünden askerler firar etti. Çok sayıda firari Rus köylülerce esir alındı veya öldürüldü. Fransız ordusu pek çok çatışmada yenilgiye uğradı. Berezina Nehri'nin geçilmesi sırasındaki muharebede iki Rus ordusu seyyar köprüler aracılığıyla kaçmaya çalışan Fransız askerlerini mahvetti. Böylece Napolyon emeline ulaşamayacağını anladı ve biz gidelim o zaman moduna girerek şehirden ayrılmaya karar verdi. Ya öyle mi? Biz gidelim o halde. Yürüyün. Elbette tüm bu yaşananlarda Rusların Fransızlara bölgeyi dar etmesinin yanı sıra General Kış'ın etkisi yadsınamazdı. Rus askerleri bu iklime alışkındı. Zor da olsa nasıl mücadele edeceklerini biliyorlardı. Ancak Fransızlar için aynısı geçerli değildi. Daha kış ayları bile gelmemişken bastıran sert soğuklar zaten büyük sorunlarla uğraşan Napolyon ordusunu mahvetti. Bu süreçte Napolyon, Fransa'da kendisine karşı bir darbe girişiminde bulunulduğunu da öğrendi ve ülkesine geri dönmek durumunda kaldı. Komutayı bıraktığı generalleri ise ağırlaşan kış şartları altında daha fazla beklemeyerek çekilmeye başladı. Gitgide küçülen Napolyon ordusu sonunda tarihin en büyük hezimetlerinden birini yaşayarak 14 Aralık 1812'de Rus topraklarını tamamen terk etti. Bu sırada sert soğuğa dayanamayan binlerce Fransız askeri hayatını kaybetti. Böylece General Kış, Rusya'yı Napolyon'un işgalinden korumada en büyük görevi üstlenen unsur olarak tarihe geçti. Rusya'nın kışına yenilenler sadece Fransızlar değildi. Geçmişi biraz daha irdelediğimizde, soğuk iklime alışkın İsveçlilerin bile 1708'deki savaşta General Kış'a yenik düştüğünü görüyoruz. Bu savaşta İsveç ordusundaki asker ve atların neredeyse yarısı donarak öldü. Ne var ki General Kış'ın kendi halkına da merhamet göstermediği zamanlar oldu. Finlandiya ve Sovyetler Birliği arasında 1939'da patlak veren Kış Savaşı'nda Fin ordusunun 25.000 kişilik kaybına karşılık Sovyetlerin 126.000 asker yitirdiğini hatırlamak yeterli. Yine de Sibirya ikliminin ne demek olduğunu ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini bilen Ruslar, farklı bölgelerden gelen düşmanlarına karşı General Kış'ı her zaman bir avantaj olarak gördü. Böylece iklim, dönüm noktası olarak sayılabilecek çoğu savaşı yönlendirmede etkili oldu. General Kış'ın Rusya tarihindeki önemi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.